özlediğiniz İpek Canbulat'la birlikte geldik. Ünlü astrolog. Hoş geldin canım İpek. Ah Bilal abicim hoş bulduk. Öncelikle çok özlemişim sizleri. Tabii ki bana Instagram'dan da yazdılar İpek Hanım geçmiş olsun diye. Küçük bir mide operasyonu geçirdim. O yüzden dolayı yoktum. Tekrar birbirimize kavuştuk. Bugün tabii çalışarak geldim. Gönderdiklerinizi, yazdıklarınızı hepsini çalıştım. Çok Çok güzel iyi. konular var. Ama tabii programa ben başlamadan önce Aziz Üstel'e başsağlığı diliyorum ailesine. Çok üzüldüm. Kendisini çok iyi sever. Yani gerçekten çok severdim. E, Allah rahmet eylesin. Farkında mısın? Çok ölüm oldu bu ara. Yani Çok. sadece bunlar değil. Çok ölüm oldu. Fark ettin mi? İnanılmaz ölüm var yani bu aralar. Ölümler yaşanmaya, doğumlar, ölümler yaşanmaya devam ediyor. Tabii aralarda bizim tanıdıklarımız olunca e, üzüntümüz daha da fazla oluyor. Aziz Üstel'den başladın. O zaman Aziz Üstel'in kim olduğunu hatırlatalım. Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticilerinden, medya sektörünün göz önündeki isimlerinden biriydi. Televizyoncuydu, iyi bir gazeteciydi, yazardı, iş adamıydı. Kendi işleri de vardı ve Ajda Pekkan'la bir ara çok haberleri çıkmıştı. Ajda Pekkan'ın arkadaşı, yakın arkadaşı olduğu iddia edilmişti medyada 80'li yıllarda. Türkiye'de ilk talk show programını yapan televizyoncuydu ve çok başarılıydı. Çok beyefendi, ekranda beyefendi bir televizyoncuydu. Çok başarılıydı. Ben de senin kadar severdim kendisini. Allah rahmet eylesin. İçinde yazsın. Allah gani gani gerçekten rahmet eylesin. Bu arada takipçilerden ricam, burada moderatörler varsa lütfen yayını beğeni yaptırsınlar. Beğeni yapalım ki yayılsın yayın. Canlı yayınlar biliyorsunuz çok katılımla daha güzel, daha zevkli olur. Her şeyi canlı izlemek daha güzel olur. Sonradan izlemek yerine. Özledim ben de sizi. Süreyya Hanım hoş geldiniz. Banucuğum merhabalar. Çok teşekkür ederim Banucuğum. Sağ ol, var ol, eksik olma. Ben de özledim. Özellikle Bilal abiyi çok özledim. Yani Teşekkürler. onunla biliyorsunuz bazen programlarımızda böyle kaoslar yaparız. Bazen işte onun dediklerine aykırı şeyler söyleyebiliyorum. Kızıyor bana ama yani ben ne Estağfurullah. yapayım? Ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Eğer burası bir Estağfurullah. eğer burası bir Estağfurullah. tartışma platformu ya da bir YouTube'da bir program ya da bir paylaşabileceğimiz bir şeyler varsa herkes tabii ki birbirlerinin fikirlerini dinlemeli. Tabii. Bazen tabii haddimi aşmayarak, saygısız olmayarak elimden geldiği kadar Bilal abiyi çok seviyorum gerçekten. Allah Bilal abi, Allah sana Karşılıklı. uzun ömür versin. Hepimize. Vallahi uzun ömür versin. Hepimize. İyi ki seni tanımışım. Gerçekten şu programda belki inanmayacaksınız ama kendi mesleğimle alakalı değil ama Bilal abiyle olarak inanılmaz bir neşe kaynağım. Pozitif Canım. mesaj alıyorum kendisinden. Dünyanın en iyi insanı Bilal abi. Ah Onu canım benim. söyleyeyim. Bir Ay, tanısanız yakın. beni utandıracaksın. Beni Bu utandıracaksın. estağfurullah. Bugün sen mavi giymişsin, gökyüzü enerjisi. Yeni ay başladı biliyorsun. Ben Biliyorum. de bugün pembe giydim. Hayallerime şey olayım diye. Bu arada öpüyorum. Söz sizde. Buyurun Bilal abicim. Neyle başlayacağız konuya? Lidya hoş geldin. Fransa'dan özel abonem Lidya burada. Süreyya Hanım burada. Süreyya Hanım da hoş geldi. Ve diğer Ben arkadaşları da şimdi birazdan göreceğiz ümidindeyim. İpek Hanım'a herkes hoş geldin diyor. Benden çok fazla teşekkür ederim. İpek Hanım'a Çok selam teşekkürler. verirseniz ben kıskancım. Kıskanırım. İpek Hanım bugün hakikaten çok güzel, çok zarif. Saçı, başı her şeyle dört dörtlük. Peki şimdi birbirimizi böyle sevip saydıktan sonra konulara geçelim. Ya şarkıcı Edis'le ilgili bugün bir haber vardı. Ancak şimdi o haberin ne olduğunu söyleyeyim. Edis Çeşme'de, Dalyan'da, Çeşme'de Türkiye'nin çok güzel sahil yörelerinden biri Çeşme. 1 milyon dolar ödeyerek Sakız Adası manzaralı lüks bir villa satın aldı diye bir haber vardı. Öğleden sonra Edis'e çok yakın birisiyle görüştüm. Bu haberin doğru olmadığını söyledi. Ya insanlar çok yakın, çok Edis'i yani ailesi kadar yakın birisi. Haber yalan, Edis'in yazdığı yok. Böyle bir para zaten inanılır gibi değil. Niye Bir böyle bir milyon dolardan bahsediliyor. Evet, niye böyle bir yalan haber yaparlar anlaşılır gibi değil.
Ailesinin 15 yıllık mütevazı bir yazlığı var Çeşme'de. O da annesinin üzerine. Edis'le ilgisi yok. Böyle lüks bir ev de değil. Mütevazı bir ev diye e, aileye çok yakın birisinden bu bilgiyi aldım. İpek, bundan amaçları ne olabilir sence? Bir gazeteci böyle bir haber yaparak. Yani Bilal abi o gazeteciyle alakalı bir durum değildir. Bazen biliyorsun ki yeni bu medyaya giren yahut da sanat camiasına giren ünlü olmak isteyen insanlar PR bastırırlar. Bu da bunun gibi bir şey. Ediz böyle bir şey yaptırır mı bilemiyorum. Çünkü bazı Yapmaz. sanatçılar yaptırıyor. Yok, Edis yapmaz. E, Evet, ama, tanımıyorum ama kendisini ama söylediğine şöyle katılıyorum. Edis yapmaz da o gazeteciye yaranmak isteyen birisi, ben ünlülere yakınım, bak sana Edis'le ilgili bir haber vereceğim diye böyle yani yaranmak isteyen birisi bir palavra sıkmış olabilir. Gazeteciye kendini güvendirip de. Var, ünlüler arasında da var. Yani böyle yeni yeni ünlü olmak isteyenler arasında da var böyle. Medyaya yakın olmak isteyen. Ben sana haber veririm her türlü diye. Yani palavra şimdi sonuçta. böyle bir şey niye yapılır dediniz? Böyle bir şey yapılması için ben çok duyuyorum böyle starlarda, ünlülerde yok efendim işte konteynerları var, taksi plakaları var. İşte Bağdat Caddesi'nde 30 tane ev var, Ataşehir'de 40 tane var. Ben bunlara inanmıyorum. Türkiye ekonomisi belli. Bir sanatçının da en büyük alabileceği paralar kaşesi de belli. Dolayısıyla ben bunlara inanmıyorum. Bana biraz yalan ve sallama, şişirme gibi geliyor. Ama Ediz Çeşme değil, Çeşme mi burası? Çeşmeydi değil mi? Doğru. 1 milyon dolar. Çok büyük bir para. Muazzam bir para. Neden Çeşme'de ev tercih etti? Ediz normalde İstanbul'da çok lüks villaların olduğu sitelerde oturmuyor ki. Öyle bir yerlerde oturmuş olsa size diyeceğim ki evet doğru parası var ekstra gitti aldı diyeceğim. Şimdi bir insan bir apartman dairesinde oturup Çeşme gibi bir yerden de bir villa niye alır? Önce yaşadığı yeri konutu güzelleştirir değil mi? İstanbul içerisinde bence böyle bir şey yapmalıydı. 1 milyon dolar az bir para değil. Ben böyle bir şeye dizin yaptıracağına hiç inanmıyorum. Şişirmasyon biraz da böyle palavra bir haber gibi geliyor bana Bilal abiciğim. Evet. Şimdi Akın Akınözü'nü konuşalım. Aşk ve Taht isimli bir dizi ATV'de Eylül'de başlayacak. Şimdi çekimleri başlıyor. Sultan Alaaddin Keykubat'ı oynayacak. Tarihi bir film. Bu tarihteki bu imparatoru ona benzeyebilmek için sakal bıraktı. Saçlarını kaynak yaptırarak uzattı. Bak böyle Gördüm, gördüm, evet, gördüm. yurt dışından bizi izleyen takipçilerimiz de görmemiş olabilirler. Bizim medyayı çok fazla takip etmiyor olabilirler. Şimdi Akın Akınözü böyle bir dizide Bosnalı Meryem Silyak isimli bir oyuncu. Başrol için Türk ünlülerle görüştüler. Afra Saraçoğlu'yla da görüştüler. Parada anlaşamadılar, fiyatta anlaşamadılar. Afra da tabii düşündüğü fiyattan aşağı inmedi. Şimdi bu kız Meryem yeni bir oyuncu. TRT Tabii'de bir dizide oynamış. Tecrübesi o kadar ama çok güzel bir kadın ve bu işi başarabileceği deneme çekimlerinde ortaya çıkmış. E, Ne diyorsun? Akın Akınözü bu işin üstesinden gelebilir mi? Bu dizi tutar mı? Bilal abicim şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Daha önce de yayınlarımda söylemiştim biliyorsunuz bir astrolog olarak. Akın Akınözü'yü ben incelediğimde doğum haritasını çıkarttığımda 22 Eylül yani Başak Burcu başarılı, iş hayatında bütün engelleri aşan ve aynı zamanda bir takım kararlar alan, başarmaya odaklı ve bütün koordinatörler, genel müdürler, iş hayatındaki muvaffak, başarılı bütün insanların burcudur Başak Burcu. Düzenli, intizamlı, kararlı, savaşçıldır. Ve ben Akın'da böyle bir şey gördüm. Önce ön yargılı baktım tipinden dolayı. Şöyle saçına kaynak maynak yaptırmış bir gayri ciddiyet gördüm. Sonra o zamanki tarihteki durumla mukayese ettiğimde bu adam bunu başarır dedim. Burcu'na baktığımda, kendi mesleki açımdan yorum yaptığımda başarabileceğine inanıyorum. Yani bu Abi dizisi gibi olmayacak merak etmeyin. Hemen de bitmeyecek. Uzun bir süre devam edecek. Çünkü tarih kokan bir şey. Eğer işin içerisinde kırdı döktü, vurdu kırdı silah, şiddet yoksa ve tarih kokan bir şeyse emin olun çok meraklısı var ve izleniliyor. O yüzden de izlenilecek. Emek varsa karşılığını alsınlar. Bence de güzel olacak.
Evet, yani tarihi Akın Akınözü iyi bir oyuncu zaten. Yetenekli bir oyuncu. İyi projeyle örtüşürse daha evvel başarılı olmuştu. Bir iki yapımını insanlar beğeniyle izlemişlerdi. O şey çok senaryo çok önemli tabii. Yani kast tabii ki oyuncular e, çok öne çıkıyor ama senaryonun da çok iyi yazılıyor olması lazım başarılı olması için. Evet, senin söylediklerin de çok değerli. Başarılı olacağını öngörüyorsun. İnşallah öyle olur. Çünkü yaklaşık 250 kişi ekmek yiyecek bu Tabii. diziden. Onun için diyorum benim emeğe son derece saygım var. Eğer bir konuda gerçekten büyük bir emek varsa karşılığını almalıdırlar diye düşünüyorum. Helal bir şey yapıyorlar. Güzel de bir şey. Tarih kokan şeyler kötü olmaz. Bence Allah yollarını açık etsin. Allah yollarını açık etsin. Muhtemel Aşk dizisi dün akşam yayınlandı ama bir önceki haftaya göre 1 puan kadar reyting düştü. Dün akşam beğenilmedi Muhtemel Aşk dizisi. Oysa çok alıştırmıştı 4 bölüm seyirciyi kendisine. Neden beğenilmedi? Biraz sonra bunu konuşacağız. Oktay Kaynarca, seviyor musun? Beğeniyor musun Oktay Kaynarca'yı? Kova erkeklerini çok sevmem ama Oktay Kaynarca'yı mesleğinden dolayı seviyorum. Şimdi insanları ikiye ayırıyorum. Bir Evet. karakteristik özellikleri bir de mesleki başarıları. Ama baktığım zaman mesleğinde çok başarılı görüyorum. Benim için çok önemli bir oyuncu. Çok önemli bir kişilik. Ama tabii ki karakter için aynı şeyi bilmiyorum. Tanımıyorum, yorum yapamıyorum. Kova burcu olduğu için kovalardan uzakta durmayı hedefliyorum her zaman. Kovaları çok fazla tutmam, erkeğini tutmam. Çok örnekleri vardır önümde çünkü. Bunların biraz böyle özgürlükçü ve aynı zamanda aldatmaya meyilli ve Çapkın, karakter olarak da çapkın demek istiyorsun. Çapkın demek evet, istiyorsun. evet. Kadınlarda Çapkın. çapkın yok mu? Çapkın burç yok mu? Hep erkeklerde Var. mi var? Hangisi? Kadınlarda da var ama kadınlar evli kadın hiçbir zaman böyle bir şey. Şimdi diyorlar ki bana İpek Hanım niye öyle diyorsunuz? Evli erkekler yapıyor da evli kadınlar yapmıyor mu diyorsunuz? Mutsuz olup da ekonomik özgürlüğü olmayan evli kadınlar da bunu yapıyor diyorlar. Evet doğru olabilir size katılıyorum dedim danışanlarıma. Çünkü evli olup da gerçekten parası olmayıp ekonomik özgürlüğü olmayan sadece kocasının eline bakan kadınlar çok ama bunu yapması gerekmiyor. Mutsuz bir evliliktense bence boşanıp önüne baksın herkes. O yüzden yani Oktay Kaynarca daha önce Özgün Amal'la birlikteydi hatırladınız mı? Çok Evet, evet. eskiden. Büyük bir aşk yaşıyorlardı. Sonra Özgü tabii ayrıldı ondan. Özgün Amal gitti. O eşi öldü galiba. Vefat etti. Ormanlık bir yerlere yerleşti filan. Hep ben onu Özgün Amal'la anarım. Hiç öbür kötü şeylerini duymak istemiyorum. Oktay benim için çok önemli. Gerçekten Oktay, önemli. Oktay iyi Evet bir Sevdacığım insandır. Mert de kova. Ama tabii ki Mert'in doğum haritası benim elimde olduğu için onun gezegenleri sert açılı değil. Mert'in öyle durumları söz konusu değil. Mert de özgürlükçü. Şimdi konuyu Mert'e getirdiniz. Yayın sonunda anlatacağım ben. Şimdi her kova aynı değildir. Doğum haritaları elimde olanlarla alakalı olarak yorum yapabiliyorum. Mert'le alakalı zaten yorumumu yapmıştım. Oktay Kaynarca iyi bir insandır. Benim de arkadaşım kendisi. Ay ne güzel. Ne güzel. İyi, Severim, iyi, beğenirim. Çok iyi iyi bir bir oyuncu. insandır. Bekar, e, yani kızlar onu tercih ediyor. O kızlarla ilgili düşüncesini paylaşıyor. Kabul eden olursa onunla arkadaşlık yapıyor, çıkıyor. E, Bekar, karizmatik bir erkek, göz önünde bir erkek. Dolayısıyla çok dikkat çekiyor. Oktay Kaynarca'nın yeni dizi projesi var. Biliyorsun yarışmada sunuyor ve çok başarılı. Yarışmada da çok başarılı. Ama şimdi o yarışmayı bırakacak, diziye başlıyor. Hamal dizisi. Fahriye Evcen'le oynayacaklar. Eylül ortasında başlayacak dizi yayınlanmaya. ATV'de yayınlanacak. Eee, Nasıl görüyorsun bir astrolog olarak? Fahriye Evcen de çok uzun süredir setlerden uzaktı. Oktay da işte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde en son oynamıştı. Şimdi nasıl mı buluyorum? Yani Nasıl onun yaptığı görüyorsun? hiçbir şey kötü olmadı. Ben E, Oktay Kaynarca'yı hiçbir zaman hiçbir konuda başarısız görmedim. O yüzden dolayı bakın bir şey söyleyeceğim. Oktay Kaynar Eee, Ne oldu? Nereye gitti? İpek nereye Alo, gitti? Ha, İpek geldi. geldi mi? Özür dilerim Flavia, pardon. Flavia geldi. Bir dakika İpek, Flavia'ya selam verin. Çünkü Neden her ses zaman gitti şu gelmiyor. an?
Ses var. Flavia her zaman Flavia Rocha Brezilya'dan hoş geldin. Özel abonem Flavia. Her zaman göremiyoruz. Sana da merhaba diyor. İyi hafta Merhaba ama sonları Bilal diyor. abicim ben sizin sesinizi hiç duyamıyorum biliyor musunuz? Duyarsın. Şimdi kızımı ve bir arkadaşımı São Paulo'daki Harry Style'a gönderiyor galiba. Brezilya'dan bize yazıyor. Sesim gelmiyor mu? Arkadaşlar sesimiz Bana geliyor mu gelmiyor. gelmiyor mu? Lidya sesimi duyuyor musun? Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Benim sesim geliyor mu? Kimse cevap vermiyor. Hiç kimse cevap vermiyor. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim Lütfen var. Leyla Ses ablacığım yok. yazar mısın? Ses geliyor mu? Geliyor diyorlar. Evet diyorlar. Evet diyor. Şimdi geliyor diyor. Demin yok Bana dediler. gelmedi nedense. Ben de bir an öyle oldu. Lale Arzu hoş geldin. Lale özel abonem Lale Arzu hoş geldin. Geliyor diyor. Evet peki arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Nerede kalmıştın ışınlanmadan evvel? Oktay Kaynarca bu konuda muvaffak olabilir mi dediniz? Ben de evet Evet. size katılıyorum olabilir dedim. Benim çünkü gördüğüm kadarıyla Oktay Kaynarca eskiden biraz daha özgürlükçüydü. Şimdi biraz daha farklı. Yani işine odaklı, inanılmaz işinde başarılı. Ama bir o kadar da bakın ilişkilerini bile gizli saklı yaşıyor. Anladınız mı? Ama öyle. İlişkilerini dahi gizli. Var hayatında biri ama gizli saklı yaşıyor ilişkilerini. Bu Ama kadar yani benim görebildiklerim. ünlüler hep öyle yapıyor. Gizli saklı yaşıyorlar. Yani özel ilişkisiyle konuşulmak değil, işiyle konuşulmak istiyorlar ya genelde hep. Evet. Biz gazeteciler de onları açığa çıkarıp öğrenip çünkü hayranlar çok merak ediyorlar özel hayatları. Mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalışarak açıklıyoruz, anlatıyoruz. Çok da rahatsız etmeden, çok da özel hayatın artık içine çok da girmeden, yerimizi, haddimizi bilerek, aşmadan elimizden geldiği kadar hayranların meraklarını gideriyoruz. Peki, Oktay Kaynarca'nın çarpıcı bir sözü var. Onu söylemek istiyorum. Bir YouTube programına katılmış. Hayatından bir kesit anlatıyor. Lise yıllarında başarısız bir öğrenciydim diyor. Beni disipline etmek için ailem bir kamyon fabrikasına elektrikçi çırağı olarak verdi. Kamyon fabrikasının elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip 6 ay çalıştım ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda alın bunu buradan diyerek beni işten kovdular. Allah'tan da kovmuşlar. Sonra kovmuşlar Allah'tan da diyor. Konservatuvar sınavlarına girdim diyor. Ve bugünlere geldi. Belki orada başarılı olsaydı fabrikada işçi olarak oradan öyle devam edecekti. Her konuda başarılı olabilir o. Ondan herhangi bir şüphem yok benim. Oktay Kaynak çok başarılı. Yani konuşulması bile tartışılacak, masaya oturtturulacak biri değil. Gerçekten idollerden birisi. İdollerden birisi değil mi? Yani evet. Peki Oktay Kaynarca'yı konuştuk. Muhtemel Aşk dizisinin reytingi dün akşam niye düştü? Karakterler üzerinden biraz sonra oyuncular üzerinden konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'yla ilgili Rusların yayınladığı bir video var, hazırladığı bir video var. O konuda da konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nu yere göğe koyamıyorlar. Dün Mert Ramazan Demir'le ilgili Bize Bir Şey Olmaz dizisindeki performansı ile ilgili dünya üzerinde onu seyreden hayranlarının yorumlarından bir demet anlattım size. Bazı yorumları paylaştım sizinle. Şimdi geride kalan bazı yorumlar var. Onları da konuşacağız arkadaşlar. Haluk Levent'le ilgili beni çok üzen bir gelişme. Onu da Maalesef bir haftadır sizinle birlikte değilim. Haluk Levent'le ilgili konularınızı hep böyle yaptığınız işte paylaşımları, küçük kesitli videoları hepsini takip ettim. evet, Baştan sona ne diyorsanız size katılıyorum. Ve ben gerçekten insanlardan özür diliyorum. Hatta Instagram'ımda kendisiyle bir videom vardı. Kıbrıs'tan tanıyorum kendisini. Ve o videoyu da sileceğimi bakın dün söylediğim halde unuttum. Narkoz kafası, operasyonluyum, ameliyatlıyım, unutmuşum. Yayın bittikten sonra sileceğim. Çok üzgünüm. Anlatılır gibi değil. Hatta neye üzgünüm biliyor musunuz? Yani şimdi insanları o Ahbap dergisi adı altında insanlara para toplaması, para toplayıp bunları yapması onlara da değil. Bakın burada 2 tane kadını mağdur bırakmış. Hani bırakın bu taraftan bir yalancılık var. Bu taraftan bir insanları kandırma potansiyeli yüksek. Öteki taraftan da
kadınlara oynuyor. Seninle evleneceğim, çocuk yapacağım, evleneceğim deyip kadının bir tanesinin Amerika'daki olan paralarını bütün hesabına aktarmış. Bu nasıl bir şey? Akıl tutulması yaşadım. Hiç Haluk'tan böyle bir şey beklemezdim. Ki ben onu çok sever. Bütün konserlerine de Kıbrıs'ta en ön masalarda izlerdim. Evet. Haluk Levent insanları etkilemeyi çok iyi becerebilen, çok iyi Bu da bir başarabilen yetenek. bazı insanlar öyledir biliyorsun. Efsunlu gibidir. Yani vücudundan pozitif enerji yayar. Seni böyle Şeytan tüyü var derler. evet, evet seni böyle sarar yani. Gözle görülmeyen bir şekilde seni halkalandırır, sarar. Seni kendine çeker. Yani o insana bir şey saygı duyarsın, bir bağlılık duyarsın, değil mi? Böyle insanlar var. Ama bunu kötü amaçla kullanıyor işte. Kötü amaçla kullanıyor. Bak kendini bitirdi. Bitirdi yani. Kim bilir kaç sene ceza yiyecek, kaç dava var, kaç dosya var hakkında. Yani bitirdi Koca kendini. bir hayat bitti. Yani bu kumar için değer miydi? Değmezdi. Onun bunun garibanların paralarıyla oyun oynadın, kumar oynadın Haluk Levent. Değdi mi, değmedi? Ben sana çok üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. İnşallah da diyorum yoktur böyle bir şey. Ama var. Ne Sadece yazık ki var. sadece kumar değil, dolandırıcılık iddiaları var. Evrakta sahtecilik var. Karşılıksız çek var, senet var. İnsanları kandırmak, duygularıyla oynamak bir sürü şey var. O kadınların sayısının ben daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Bir kısmı utancından çıkmıyordur. Bir kısmının aile baskısı, ailesi vardır. Çıkamıyordur. Daha fazla kadının mağdur olduğunu düşünüyorum, zannediyorum. Hepsi zamanla ortaya çıkacak. Göreceğiz. Şimdi Haluk Levent'le ilgili Nurdan Eriş dünkü yayında okumuştum. Haluk Levent Haluk Levent'in kadınlarıyla ilgili haberi. Bir saniye arkadaşlar, bir saniyenizi rica ediyorum. Haluk Levent ve kadınlar dosyamı açayım. Evet, hakimlikte ifade verdi Nurdan Eriş. Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini söyledi. Beni kandırdı. Şu an kendimi salak olarak görüyorum dedi hakime. Bir diğer şüpheli Sevda Kurt da benimle evleneceğini söylüyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarette öğrendim diyor diğer bir kadın da. Şimdi bu karısı olduğunu söyleyen Nurdan Hanım, benim 2 tane kızım var. Babasız büyüdüler. Haluk Levent'e çok bağlandılar diyor hakime. Ona bağlandılar. Beni kandırdı. Şirketlerinden paralar yolladığını söylüyor. O da Amerika'da şirketi var. Hep zaten zenginlere yapışıyor Haluk Levent. Yani şimdi mesela bak insanlar Ahbap Derneği'ne yardım ediyor. Bakıyor yardım bağış yollayan Ahbap Haluk Levent'e ulaşmak istiyor. Haluk Levent'e ulaşabiliyor kolayca. Paralıysan, para yardımı yapacaksan. Haluk Levent konuşuyor, bakıyor ki paralı. İddialar bu şekilde. Hep belgeler bu şekilde. Bakıyor ki paralı. Haluk Levent onunla görüşmeye devam ediyor. Sürdürüyor irtibatını. Sonra menfaat ilişkisine giriyor bir şekilde filan. Para alışverişleri. Borcunu ödeyemiyor. Bir yerlerden konut buluyor, konut veriyor borcu karşılığında filan. Şimdi bu kadınlarla da öyle. Amerika'daki şirketten para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana borcum var, ödemem lazım. Tefeciler peşimde, mafya peşimde diyerek benden para istiyordu. Çoğu kez de gönderdim diyor. Beni buradan hanımı İsviçre'den tanıyan, İsviçre'de cennet gibi bir yerde yaşıyor Haluk Levent. Sen bilirsin yurt dışında İsviçre'de bir göl, gölün bir kıyısı Almanya, bir kıyısı Avusturya, küçük bir göl, bir kıyısı da İsviçre. Ben Almanya kıyısında olan kasabaya şarkıcı Emrah'la 25 sene evvel konser için gitmiştim. Bayıldım. Badızcı mıydı neydi bulurum şimdi o gölün adını. Bayıldım. Böyle bir cennetten bir köşe o göl. Karşı taraf İsviçre. Acaba orası nasıl? Bu taraf Avusturya. Hep oralarda da kasabalar gözüküyor. Anladın mı? Keşke o tarafa da gitsem, bu tarafa da gitsem ama vaktimiz yok. Meğersem İsviçre tarafında yıllar sonra Haluk Levent harika bir villada yaşıyormuş. Bunu bana İsviçre'den
bana yazan bir takipçim kadın anlatıyor. Diyor ki Haluk Levent'in eşi Nurdan Eriş benim müşterim de bana gelirdi Haluk Bey'le de ilgili, yani kadınlar anlatırlar ya birbirlerine. İşte çocuklarımı çok seviyor, kızlarım da onu çok seviyor. 2 kızı varmış. Senin kızların benim evladım sayılır. Onları ben nüfusuma alacağım diyormuş kadına 2'de 1. Böyle böyle güvendiriyor. Ay Böyle böyle. Allah, böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl üzüldüm biliyor musun? Şimdi ve o kadın Haluk Levent'le para alışverişi yaptığı için hapiste. Tabii detayını bilmiyoruz. Yani kadının başka ne suçu var, ne oldu bilmiyoruz. Biz hakimlikte anlattıklarından yola çıkarak yorum yapıyoruz burada. Haluk Levent'e para gönderiyor falan. Herhalde bu kadının Haluk Levent'le çıkar ilişkisini tam olarak anlayabilmek için tutuklandığını düşünüyorum ben. Cezası varsa çeker, yoksa bir süre sonra salıverilir. Ama düşünsene 2 tane kız şu anda anneleri yok yere hapiste. Yok yere demeyeyim de anneleri hapiste. Yani adama bulaştıkları için hayatları kaydı, anladın mı? Çok kötü, çok üzücü. Çok üzücü. Ne büyük Ben dram. uçakta gördüm onu. Yan yana geldik biz. Sohbet, muhabbet geldik. O zaman da bana işte bu depremzedelere yardım topladıkları dernekleri, işte beni de bir dönem böyle bir araştırdı yani o zaman. Hatta hakikaten ben onun bu durumda olduğunu bilmiyordum. Ama tabii ben bu toplara girmem. Ben hiçbir zaman hiçbir derneğe yardım etmem. Ben kimseye inanmıyorum çünkü. Sadece devlet derneklerine inanıyorum ben. Kızılay'a inanırım, Yeşilay'a inanırım. Devletin onayladığı, tasdik ettiği dernek varsa, ne bileyim bir çocuk esirgemelek kurumuna gider yardım ederim. Devlet huzur evlerine yardım ederim. Bilmediğimiz ama herkes o dönemde okeyledi. Herkes hak verdi. Dediler Haluk Levent böyle bir şey yapmaz. Dürüst adam, dobra adam, şu adam, bu adam. Bir gün bir videoyu koydum Instagram'ıma onunla. İpek Hanım dediler sizin bu dolandırıcı adamla ne işiniz var dediler. Ne biçim konuşuyorsunuz siz dedim, insanları engelledim ben. Ve hala Haluk Levent'in benimle olan videosu var Instagram'ımda. Ya Tabii. yani Ne yersen baksana insanları tokatçılık. insanlara karşı tabii, yani Haluk Levent'i tanıdığın için, aynı ortamda birkaç kere bulunduğun için ve Ama adamın Bilal abi böyle bir şeyi düşünemezsin ondan. Konuştuğun zaman inanamazsın yani. O kadar iyi niyetli. O kadar böyle sempatik, şeytan tüylü. Nasıl anlatayım sana? Onu kimse sevmemezlik yapamaz. Düşünemez bile. Gülüyor adam. tabii Gülüyor. tabii. Yani adam bana bunu anlatıyorlar. Mağdurlar. Bizi bile diyor tokatlarken diyor gülüyor. Gülerek aldı paraları diyor. O kadar kendine güveniyor ki. O kadar güveniyor. Caner'cim merhaba, hoş geldin. Caner'im benim. Nasılsın? Bodensee kıyısında, Almanca adıyla göl Bodensee, İsviçre'de Konstans Gölü meşhur cennet. Haluk Levent'in oturduğu yer. İsviçre çok güzel bir ülke biliyorsunuz. Her köşesi çok güzel. İsviçre'de Konstans Gölü gerçekten cennet arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Haluk Levent sizlerin bizlerin paralarıyla, ben de baba para yollamadım ama dünyanın en güzel yerlerinden biri olan İsviçre'deki Konstans Gölü, Kreuz Kreuzlingen kasabasında, Konstans Gölü kıyısında harika bir villada kandırdığı kadınla ve onun 2 çocuğuyla evlilik hayatı ve hayatı, kral hayatı yaşıyor. Yani böyle bir şey herkes yapamaz. Yukarıda Allah var. Yani Allah korkusu olmak lazım. İnsanda Allah korkusu olması lazım. Bu bana yazan diyor ki Nurdan Hanım diyor, inşallah diyor anlatmadığı her şeyi anlatır diyor, burada şimdi okuyorum. Tabii canım, kim bilir daha işin içinden neler çıkacak Bilal abi. Bakalım sadece mağdurlar bunlar mı? Başka kadınlar da çıkacak mı bana evlenme teklifi etti. Benden çocuk istedi. Zengin kadınlar bir de. Yani bir de artık zengin kadınları nereden buluyorsun sen? İşte bak, tekrar söyleyeyim. Yani kadınlar bağışta bulunuyorlar. Atıyorum 500 bin lira gönderiyor kadın.
Bakıyor kim bu kadın? Hemen telefonla tanışıyor kadınla. Çok teşekkür ederiz diyor. İstanbul'a geleceğim diyor. Sizinle bir akşam yemeği yemek isterim diyor. Sizin evliyse eşinizle ve sizinle filan. Böyle bir bağlantı. Sonra Vay vay vay. tabii kendi işlerine getiriyor sonra. Ya diyor bana diyor işte bir kredi lazım diyor, bir şey lazım diyor. Kadın belki diyor ki niye bankadan kredi çekeceksiniz diyor. Ben size borç vereyim diyor. Belki ne bileyim bilemiyorum ama hep böyle ilişkiler. Hep böyle ilişkiler ve bu tanıştığı insanlar da hep mağdur oluyor sonra. Mağdurların hikayesine bak hep böyle. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle mağdurların hikayesi. Ya biz bunu akıllandı zannettik. Ben hakikaten akıllanmıştır zannettim yani. Fakat Bir yok İngiliz kardeşim. kadının evini de sattığı söyleniyor. Abisinin eşiymiş diyor. Akdeniz 9579. Öyle mi? İngiliz kadının Kadınlar evinde. mağdur, halk mağdur, yardım edenler mağdur. Hep de yurt dışından gitmiş paralar. Eurolar, dolarlar, dövizler gitmiş akın akın. Paralar nerede? Kıbrıs'ta, kasinolarda. Evet, Haluk Levent'le ilgili bir not daha vardı. Ona da bakmam lazım arkadaşlar. Yine de dur bakalım, dur bakalım. Belli olmaz. Bazen böyle konuşuyoruz ama biliyorsun ki bir insan hüküm giymeden böyle önyargılı olup konuşmak da, ben halkın söylediklerinin yalancısıyım. Bu mağdurların yalancısıyım. Onlar söylüyorlar bizi dolandırdı diye. Beni falan dolandırmadı. Ama dolandırılanlar ya da mağdur olanlar, para verilmiş, onlar anlatıyor. Ben de onlara inandığım için konuşuyorum. Yoksa Bunlar, bana yaptığı herhangi bir şey yok. Gözümle gördüğüm bir şey de söz konusu değil. Çünkü evet, neden? Ben de inanmadım. Caner'cim inan, ben de inanmadım. Kendisini şahsen tanıyorum tatlım. Kendisini gerçekten şahsen tanıyorum. Hiç dedim Haluk Levent böyle bir adam değil. Değil yani, gerçekten sosyopat, yani nasıl bir adam biliyor musun Bilal abi? Böyle marka giymez, halktan yırtık kotlarla gezer. Yani ben onu denizde de gördüm. Sıradan bir şortla gördüm. Sıradan bir Ray-Ban gözlükle gördüm. Neden diğerleri gibi çok böyle afaki pahalı gözlükler takmıyor, ayakkabılar giymiyor, kılığına, kıyafetine dikkat etmiyor? Gerçekten böyle bir adam. Şimdi de diyorlar ki böyle dediğim zaman, işte böyle yapıyor ki daha inandırıcı olsun diye. Bilmiyorum, her şeyi Yüce Cuma günü Allah biliyor. İftira atmak da iyi değil. Dur bakalım bir çıksın. Her zaman öyle söylüyorum. bana fazla güvenmeyin dedi 4 sene evvel Okan Bayülgen'in programı. Biliyorum. Türkiye'nin en güvenilir insanın seçilmesiyle ilgili şunları söylediği o zaman videoda var. Bana fazla güvenmeyin diyorum. Ben her zaman satarım hepinizi. Ben her an satarım hepinizi. Onu her zaman söyledim. Bu olay güvenme olayı bence abartılıyor diyor. Ve sonra Haluk Levent başka bir programda her an satarım. Belki ben bir adamı 50 milyon dolara satarım. O 100 milyon dolara satar ama satarım dediği ortaya çıktı. Böyle de bir adam Biliyorum, yani. biliyorum. Okudum çok yerlerde. Hatta geçen gün bu 5N1K'da Cüneyt var ya, Cüneyt Özdemir. Adam da şokta. Diyor ki ya nasıl olur diyor, vakti zamanında. Birisiyle röportaj yapıyor. Beyefendinin ismini bilmiyorum, bir gazeteci. Tanıyor musunuz? Mutlaka ve muhakkak Kim? izlemişsinizdir. Valla Cüneyt Özdemir, 5N1K yok mu? Cüneyt Özdemir'le bir beyefendi röportaj yapıyor. Instagram'da gördüm. Ee, Çok enteresan. Ya Cüneyt Özdemir de inanmıyor önce. Nasıl olur diyor, yani professional bir şey bu diyor. Nasıl olabilir diyor. Merhaba Meral ablacığım. ben sana yolladım videoyu 1997 Biliyorum, yılında geldi biliyorum Haluk biliyorum. Haluk Haluk Levent'i ne yazık ki hapse attıran gazeteci olarak e, o zaman e, yaptığım haberle öyle oldu yani onun bir suç işleyip mahkum olduğu bilgisi geldi bana. Belge geldi, mahkeme kararı geldi ve suçu 1988 senesinde işlemiş. O sene mahkeme karar vermiş. 3 yıl işte bilmem kaç ay hapse mahkum olmuş. Sene 97. Bu hala kaçak. Nasıl oluyorsa polisler bunu yakalamıyor. Nasıl oluyorsa hapse atılmıyor bu. Kaçak. 88 neresi, 97 neresi? 9 sene sonra bana belge geliyor.
O belgenin gelme hikayesi de şundan, yine kendi kabahati. 88'den sonra bu işte 92, 93, 94 şöhret oluyor. Hilmi Topaloğlu'yla tanışıyor. Prestij müzik sanatçısı şöhret oluyor. Dikkatli üzerine çekiyor. Tanınıyor her yerde. Bu başlıyor kumar oynamaya. Kıbrıs'taki kumarhanelerde kumar oynamaya başlıyor. Ve orada çok borçlanıyor, batıyor. İnsanlara karşılıksız çek falan yazıyor. O bilgiler de bana gelmeye başladı. Çok seyredilen bir program yapıyorum Star Televizyon'da, Paparazzi programı. Çok seyredildiğimiz için sürekli bilgi akıyor. Haluk Levent diyorlar herkese borcu var. Herkese borcu var. Battı, Kıbrıs'ta blackliste, ülkeye bile sokulmayacak. Ben de Hilmi'yi aradım. Onun patronu, onu yaratan adam sahnelerde. Hilmi dedim, Hilmi Topaloğlu, Allah rahmet eylesin. Bak dedim, senin adamın dedim, böyle böyle kumardan başını kaldıramıyormuş. Herkese borcu varmış. Tokatçı diyorlar filan. Bu bilgileri ben haber olarak yapacağım. Bilgin olsun. Sonra darılmayalım birbirine. Aman Bilal dedi. Bak dedi, senden hiçbir şey istemedim. Ben bu adamı yola getireceğim dedi. Biliyorum dedi. İşin üzerindeyim. Oynamıyor şimdi dedi. Tövbe etti dedi. Yola gelecek dedi. Lütfen bu haberi yapma dedi. Senden ricam dedi. Peki dedim ya. Peki yapmayayım. Ya, fakat sonra öğrendim ki 3-5 ay sonra devamlı oynuyor. Devamlı oynuyor. Ve yani oynuyor, Bağımlılık işte batıyor. kötü bir şey. Kumar Ve her türlü. batıyor. Kumar, alkol bunlar kötü şeyler. Ve batıyor. Ondan sonra o günlerde adı böyle çıkınca bundan ağzı yanan, bundan alacaklı olan birisi bana sarı zarf için, hani böyle sarı büyük zarflar içinde gönderilir ya belgeler, dizilerde, filmlerde olur. Tamam. Böyle bir belge yolladı. Mahkeme kararıymış. Açtım baktım, Haluk Levent'le ilgili bayağı fotokopisini yollamış adam. Mahkeme kararını. Telefon numarası falan var adamın. Haluk Levent'in çekte tahrifat yapmış. 88 senesinde mahkeme kararı. Adana'da bir bilgisayar firmasında ortağına kazık atmış. 3 yıl hapis cezası var. 3,5 yıl 10 gün mü ne? Ben aradım telefonu. Adam bana anlattı. Aklı başında bir adam. İstediğim başka belgeler vardı. Onları da gönderdi. Avukatın telefonunu istedim. Avukatın telefonunu verdi. Avukatını araştırdım. Adana Barosu'nda tanınan bilinen adam. Her şey dört dörtlük. Hilmi'yi aradım. Hilmi dedim, bak böyle böyle bir belge geldi. Bu adam dedim 9 senedir devletten kaçıyor. Ben bunu yayınlayacağım kardeşim. Girsin hapse dedim ya. Girsin hapse. Herkes gülüyor. Suç işlemiş kaçıyor. Bunu mu koruyacaksın şimdi dedim. Bak seni de yazarım koruyor diye. Hilmi dedi sakın ha. Ben saldım dedi, ne istersen yap dedi. Ciddi söylüyorum bak. Ne istersen yap dedi. Ben saldım bıraktım dedi. Ertesi sabah aşağıdan beni aradılar. Bilal Bey ziyaretçiniz var. Haluk Levent geldi. Gelsin dedim. Geldi. Dedi Hilmi abiye dedi faks yollamışsın dedi. Mahkeme kararını. O zaman faks da biliyorsun var. Ondan sonra ben dedi yanarım bunu yayınlarsan dedi. Ben biterim bunu yayınlarsan dedi. Bit kardeşim dedim. Sen 9 senedir neredesin? Devlet sana ceza kesmiş. Sen firardasın. Kusura bakma dedim yani. Ben bunu yayınlarım. Döndü kalktı gitti. Hiçbir şey demedi. Hiç unutmuyorum. Yayınladım. Birkaç ay sonra Antalya'da yakalandı. Konserden alındı. Konser bitene kadar bekliyor polisler. Konser bitiyor. Aldılar. Ertesi gün Adana'ya cezaevine koydular. O Haluk Levent, bu Haluk Levent. Cüneyt Özdemir tabii o zamanlar çocuktu. Bunları seyretmemiştir, bilmez. Inga bebekti Cüneyt Özdemir o zamanlar. Tabii siz 50 yıllık gazetecisiniz Bilal abi. Olur mu? O sizin kaç jenerasyon altınızda? Bilmez. Şaşırdı zaten. Anlatırken şaşırdı ama sonra tiye aldı. Baktım dalga geçiyor. Yani sonra 2010 senesinde bu tekrar aynı şeyleri yaptı. Benzer bir şeyler daha yaptı. Karşılıksız çekten bir daha bir cezaevine girdi. Bu sefer İstanbul'daki şeye girdi. E, İstanbul'daki şu anda da o cezaevi açık. Esenler Salmalcılar. Bayrampaşa, hayır orası yıkıldı. Neyse diğer cezaevine girdi. İstanbul'daki cezaevinde çekti cezasını. Karşılıksız çekten. 2008 ya da 2010'da bir daha girdi yani. Ve 2017'de bu derneği kurdu. Akıllanmamış ama hep böyle akıllandı falan zannediyorduk. Yani artık yapmaz, akıllandı. Bir de devlet takipte.
Devlet her şeyi bilir, devlet her şeyi görür. Demek ki öyle güvendirmiş ki kendini, öyle müfettişler derneği mutlaka denetliyorlar, kontrollere geliyorlar. Herhalde makyaj yapıyordu hesaplarda, defterlerde, kitaplarda ki kayıtlarda ki hiç açığını bulamadılar. Neyse. Sündüz Hanım da yazmış. Haluk Levent hakkında her gün yorum yapıyorsunuz. Adli takibi alındı. Neticeyi beklemek lazım. Valla netice hatice, yani insanların paraları, insanların ümitleri, insanların Şimdi ortada o kadar çok gelecekleri. mağdur var ki ve bunların 2 tanesi de yardım eden daha önceden ve buna evlenme teklif edip çocuk isteyen ve kadın bunu söylüyor. Bakalım neler olacak? Bundan sonraki gelişmeler neler olacak? Haluk Levent'le ilgili bakalım kaç yıl yiyecek, yatacak? Yani savcı ne diyecek? Neler anlatacak? Bakın kendini ifade edemediğini söylüyor Haluk Levent. Instagram'ına gördünüz mü hikayesinde? Beni diyor kendimi ifade etmeye ve kendimi açıklamaya vermediler. Yani hak tanımadılar bana diyor. Biz bir göreceğiz zamanla. Evet, biz zaten iddialar üzerinden konuşuyoruz. Tabii Burada iddialar üzerinden. evlendiği, Kimse şunu yaptı bunu yaptı demiyor. Daha hüküm bir giymemiş. dakika. Burada kandırdığı kadınların anlattıklarını konuşuyoruz. Kadın beni kandırdı diyor. Söylemeyecek miyiz? Kadının hakime söylediğini gazetelere vermiş. Adliye, mahkeme, Adalet Bakanlığı gazetelere hakimlikte kadının ifadesini gazetelere sizlerin bilgisi olsun diye gazetelere vermişler. Bizler de gazeteci olarak o ifadeleri okuyoruz. Okumayacak mıyız? Kadın beni kandırdı diyor ya. Karısı beni kandırdı diyor. Çocuklarımı kandırdı diyor. Öbür kadın diyor benle evlenmek istedi. Senden çocuk yapacağım diyor. Demiş. Paralarını yemiş kadının. Kadın kendi söylüyor. Evet. Ve bunu diyor evli olduğunu nezarethanede bu davayla ilgili nezarette 2 gün önceki gün öğrendim diyor. Nezarette herhalde Nurdan Hanım'dan öğrendi, kendi karısından. Nezarette hepsi tutuldular ya, bütün hepsi yakalandılar. Kadınlar bir nezarette, erkekler bir nezarette. Haluk Levent'le ilgili olanlar. Tövbe yarabbim. Allah'ım tövbe tövbe cuma günü. Tabii aynen böyle olmuştur. Sen kimsin? 2 kadın, birisi benle evlenecek, sen de evleneceğim dediği kadın, Haluk Levent'in. Adı neydi onun? Diğeri de karısı, İsviçre'de evlendiği karısı. Biliyorum onu. İkisi de Nurdan mağdur Hanım. şu an. İkisinin de Evet. birbirinden haberi yok ama. İki Peki, kadının da birbirinden haberi yok. Anlattırmıyorsun. Dur müsaade et. Nezarette 2 kadın. Karısı mısın? Ya Haluk Levent mutlaka böyle oldu. Nezarette öğrendim diyor. Şaşırdım kaldım. Nezarette öğrendiğimden başka ne anlıyorsun? Mutlaka böyle oldu. Rezillik yani. İddialar üzerinden konuşuyoruz. Dolandırıldım, kandırıldım diyenler. İşte o müteahhitler filan. Ölen kızın, uçak kazasında ölen kızın babasından aldığı evler filan. Peki şimdi Afra Saraçoğlu ile ilgili Rusların, enteresan bu ya. Nedir? Enteresan olan an ne? Bir dakika canım ya. Afra'yı bunu çok açacağım. özledim. Özledin mi? Özledim işte. Onun yani Afra'yı da özledim, onu konuşmayı da özledim, Mert'i de özledim. Durumlar nedir bilmiyorum ama çok gelen haberler var bana. Instagram'dan bana yazmışlar. Ben bilmiyorum. Bakın cuma günü ben yalan söylemeyi sevmem bu konuda. Günahtan vebalden de korkarım. Gerçekten korkarım. Ama bütün samimiyetimle Ne söylüyorum. Poyraz'la bir daha görülmemiş Bilal abi. Şu an Poyraz'ın hiçbir haberi yok. Poyraz'la şu an anılmıyor, bak dikkat et. İsmini söylemene gerek yok o çocuğun. Çünkü hiç sevmiyorlar Dilim onu, verdirmiyorum, hayranları. merak etme. Hiç sevmiyor hayranları. Yani Afra onunla ilgilenmiyorsa, onunla görüşmüyorsa ismini anmaya gerek yok. Öyle değil mi?
Tabii ilgilenmiyor zaten. Ben de zaten bu konudan muzdarip değilim. Çok mutluyum. Çünkü ben Afra'nın mutluluğunu isteyen bir insanım. Yani ta ki 6-7 aydır belki bir senedir. Olur mu ayol? Tam bir sene oldu yayın yapalı biz Bilal abi. Geçen sene bu zamanlar Kıbrıs'tan yapıyordum yayın hatırla. Bir senedir Evet, konuşuyoruz biz Afra ile Mert'i. evet, evet. Benim Ben burada elektrik bilmiyorum. Benim kesildi. uzun lafın kısası Afra'yı da Mert'i de çok seviyorum. Ben bu uydurmasyon haberlere baştan itibaren inanmadım. İnananlar inandı. Çoğu insan beni linçledi. Ben hala da inanmamakta diretiyorum, ısrarcıyım. Ama bu konuyla ilgili de hani bunu da sürekli gündeme getirmek istemiyorum. Çünkü ben Afra'nın nerelerde, kimlerle olduğunu da çok iyi biliyorum. Mert'in de çok iyi biliyorum. Hep şunu düşünüyorum. Hep aklımla, mantığımla, zekamla ilerliyorum. Niçin Afra bunları yaptıysa Mert bunun karşılığını vermedi. Normalde bir kova burcu erkeği bunun karşılığını vermeliydi. Eğer bana Afra böyle bir şey yapsa kova erkeğine sen yaparsan bir, kova erkeği sana yapar üç. Neden o zaman madem Afra bu adamla birlikte tatile gitti, işte uçakta görüldü inerken heyecanlı heyecanlı röportaj yapmak istedi, Evet. o gazeteciler soru sordu, o gazetecilere cevap vermedi. Neden peki Mert buna karşılık vermedi? Şimdi insan psikolojisidir. Sen bana bir kötülük yaparsın, ihanet edersen ben sana bunun karşılığını mutlaka veririm. Bunun karşılığını veririm. Bekar olsam veririm. Evli bir kadın olarak bunu destekleyip onaylamıyorum. Sakın yanlış anlamayın beni. Ama Mert hiçbiriyle anılmadı. Hiç çıkmadı. Günlerce Afra'yı konuştular. Bu çocukla birlikte uçakta gitti, tatilde İspanya'da. Yok işte seksi kıyafetlerle resimlerini koydular sosyal medyaya. Ben ne dedim size? İnanmayın. Böyle bir olay yok. Bu bir reklam olabilir. Bu böyle olabilir. Dedin, Bazıları dedin. dedi ki Ece siz de dahil olmak üzere kızmayın ve kırılmayın bana Bilal abicim. Siz de bana dediniz ki Ece Evet. yanılmaz. Havalimanında görmüş. Bilal abi görebilir. Ben de bir arkadaşımla Kıbrıs'a gidiyorum. Yani ben de evli olduğum halde Kıbrıs'tan bir arkadaşımla aynı günü timingini aynı zaman Evet. yapıp onunla birlikte uçabiliyorum bir erkek arkadaşımla. İlla onu benle gördüğü zaman bir yafta mı yapıştırılması lazım? Kaçıncı devirde yaşıyoruz biz? Öyle bir şey yok ki. Sonra madem böyle bir şey vardı da Mert niçin bir sevgili yapıp da gazetecilerin karşısına çıkmadı? Kova burcu erkeği. Kova burcu erkeği olur mu öyle şey? Çıkması lazımdı. Onun için böyle ben safsatalı yalanlar, dolanlar, şehir efsaneleri, aynı zamanda aslı astarı olmayan bir şeye inanabilmem için dedim ki ben Afra'nın mutlaka bir aşk kokan bir resim, bir video, bir paylaşımını görmek istiyorum. Söyleyeli 3 Bak, ay oldu Bilal abi siz de Lale dahil. Hanım ne diyor? Ben 3 aydır Lale herhangi bir şeye Hanım diyor ki, rastlamadım. Görmedim. bak, Yok. pardon. Lale Hanım diyor ki özel abonem Lale Arzu 9 görülmezler çünkü birlikte saklanıyorlar diyor. Vay vay. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Mert'le Afra birlikte mi saklanıyor? Tabii tabii. Biz de Leyla ablayla konuşuyoruz Lale Arzu'yla. Sürekli konuşuyoruz biz. Yani o da aynı fikirde. Ve bana gelen mesajları okumanızı isterim. Ya bir gün bir yayın yapacağım vaktim olmadı Instagram'dan. Okuyacağım tek tek bu Afra ile ilgili. Gerçekten okuyacağım. Ben böyle bir şey Buradan oku görmedim. işte. Buradan Kimse oku işte. inanmıyor. Okum inanmıyor mu? Kimse inanmıyor mu diyorsun? Poyraz Kimse yani diyorlar hiçbir beğeni yapmıyor. Hiçbir postunu, hiçbir paylaşımını beğeni yapmıyormuş. Poyraz evet. diyorlar böyle bir şey olsa İpek Hanım haklısınız. Bir tane resim yok. Aşk kokan bir şey yok. Bir ayol kaç ay oldu? Bir söz yüzüğü yok. Ya yalandan da olsa bir sembolik bir söz yüzüğü olur. Çok güzel kurulmuş bir tezgahtı bu. Ama bu tufaya, bu tezgaha ben düşmedim. Düşenler düştü. Ben düşmedim. Yani Afra ile Poyraz'ın hiçbir zaman bir birlikteliği olmadı diyorsun. Asla. Asla. Şimdi de bir arada değiller diyorsun. Peki bu konuyu seninle tekrar konuşacağız. Şu Muhtemel Aşk dizisinin anonsunu yaptım. E, Muhtemel Aşk dizisinin anonsunu yaptım. Neden reyting düştü? O konuda hemen o konuya bir bakalım şöyle. Neden reyting düştü?
Muhtemel Aşk dizisi ekranlarda sevilen bir dizi. Yaz dizisi. Ayça Ayşin Turan'la Ekin Koç oynuyor biliyorsunuz arkadaşlar. E, ve ve Ayça Ayşin Turan'la Ekin Koç'un canlandırdıkları karakterler çok beğeniliyor. Avukat Defne ile Kadir karakteri birbirlerine çok yakışıyorlar. Tolga karakteri de Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı Tolga karakteri de araya giriyor. O da Defne'nin aklını çelmeye çalışıyor. Ama e, Kadir'le Defne hakikaten çok uyumlular ve atışmaları filan harika. Yaydıkları enerji harika ekrandan ve çok iyi geçiyor seyirciye. Fakat bu son bölümde, dünkü bölümde Kadir'le Defne'nin sahneleri daha az yazıldı. Tolga karakterinin sahnesi çok fazla yazıldı ve Defne'ye yapıştık Tolga. İnsanlar Kadir'le Defne'nin atışmalarını izlemek istiyor. İkisi de birbirine sıcak. Defne de, Kadir de. Kadir aşık. Defne de gönlü var ama yok gibi davranıyor Kadir'e. İnsanlar bu sahneleri izlemek istiyor doyasıya. Fakat dün akşamki bölümde Tolga karakteri sık sık Defne ile ekrana getirildi. Kadir'le Defne gölgede kaldı onların uyumu. O yüzden de seyirci ekrandan kaçtı. Diziyi fazla izlemedi. Reytingler düştü. Burada senaristlerin, burada yapımcının, yönetmenin seyircinin neyi istediğini bilmesi lazım. Seyirciye göre senaryonun yazılması lazım. Bu ikisi birbirlerine çok yakıştırılan bir çift. Onları geri planda bırakmak diziye kan kaybettirdi. Peki sen şimdi Mert'te kabahat mi buluyorsun o zaman? Yani Mert ceza mı kesmeliydi Afra'ya? Eğer böyle bir şey var olmuş olsaydı Mert bunun karşılığını verirdi. Demek ki böyle bir şey yok ki Mert bunun karşılığını vermedi. Kova erkeği ne olursa olsun mutlaka kısasa kısas yapar. Ve mutlaka da ödeşmek adettendir der. Ödeşirdi. Vay! Tabii Ya ödeşmek adettendir der. Afra Mehmet ama Ali Erbil'in meşhur lafı, o da bir kova erkeği. Gerçi tabii ama Mehmet Ali'nin de ahı gitti vahı kaldı da. Yani o da ama ama karşısındaki insan Afra Saraçoğlu ya. Yani Afra Saraçoğlu ile ödeşme derken ona ceza mı kesecek yani şimdi? Mert keser kova burcu. Hiç fark etmez. İsterse kraliçe olsun, fark etmiyor. Onun mutlaka karşılığını verirdi. Sevgilisiyle eğer gerçekten böyle bir şeye inanmış olsaydı ve böyle bir şey var olmuş olsaydı kesinlikle Mert koluna birini takar. Yani belki çok ciddi bir ilişkide olmasa dahi koluna takardı. Geceleri giderdi bir bara, bir meyhane, bir eğlenceye, bir klaba. Mutlaka ve mutlaka bunu gösterirdi. Anlatabiliyor muyum? Demek ki böyle bir şey yok ki Mert bundan ödeşmek adettendir ilkesine uymadı. yani bundan sonra da öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum Afra'nın. Yani sen şimdi burada senin söylediklerinden Afra'nın Zaten araları bundan bozuldu. Söyleyeyim size. Bu danışıklı dönüşüklü bir olay değildi. Mert'in bundan haberi yoktu. Kesinlikle haberi yoktu. O dönemde araları kötüydü. Gerçekten ayrılardı. Yalan değil. Bana çünkü onların akrabalarından da danışanlar vardı. Size anlattım, söyledim. Bir tanesi Kocaeli tarafından. Kapalı bir hanımefendi. Muhtemelen Afra'nın akrabası. Bir tanesi Balıkesir tarafındandı. Çok aylar önce. Ama Mert'in haberi, bakın Pervin bir hanımefendi yazmış, Perin Hanım. Mert'in haberi var her şeyden. Aşk yok, sadece yönlendirildi. Oyunları güzel oynadılar. Mert ve Afra asla ayrılmaz. Çok akıllı bir kız. Ben de aynı fikirdeyim ama maalesef ki üzgünüm. Böyle bir ilişki zaten yoktu hanımefendi. Yoktu yani. Ama Mert zaten hakkını, bunun karşılığını verirdi. Mutlaka verirdi. yani Teşekkür peki ederim Sema Hanım. bundan sonra P'yi bir daha hiç göremeyeceğiz demek istiyorsun öyle mi? Bence bundan sonra Afra'yı ben inanmıyorum. Hiçbir kimseyle göremeyeceğiz. Bakın, bu ilişkide illa bunlar evlenecek diye bir kural da koymadım.
İlla bunlar da birlikte olacaklar diye de bir kural da koymadım. Ama kesinlikle ve kesinlikle o şahısla birlikte olmadığına çok eminim. Çok eminim. Bakın aşkla gurur duyulur. İnsan aşkıyla gurur duyar. Aşkını yanına alır, elini tutar, öper bir buğse kondurur. Hele ki ünlü birisi ise bu, ekranlara, magazinlere çıkar, röportaj verir, gazetecilere yakalanır, paparazzilere yakalanır. Neden olmadı peki? Çünkü böyle bir şeyin aslı astarı yok. Yok bu anca dizide olur. Dizide aşkı yaşarlar. Bakın dizide yaşar. Ama reel hayatta böyle bir şey mümkün değil. Havalimanındaymış, uçaktaymış, İspanya'daymış. Niye görmedik kardeşim? Niye bir sarılma, öpüşme, el ele tutuşma, bir söz yüzü? Aşka bana anlatsın biri. Yani aşk nedir? Ben şahsen aşık olduğum bir erkeği yanımda gezdirmekten gurur duyarım. Ama aşık olmadığım bir erkeği de yanımda tutmam. Sorana da hiçbir ilişkimiz yok derim. Çünkü o ilişkide bir enerji yoksa, bir arkadaşsa ve öyleyse kalkıp da onu varmış gibi de göstermem. Bu da bir aşağılık kompleksidir. Bakın bu da çok önemli. Bazıları ünlülerle böyle diyor ya işte sevgilim, ünlü bir arkadaşı var geziyor. Sevgilimdi. İşte ne bileyim takıldık işte birkaç hafta. 2-3 ay birlikte olduk filan. Yani ben inanmıyorum. Onlar birbirlerine yapışık ikiz gibiler. O yüzden dolayı onlar gizli gizli görüşüyorlar. Benim hissiyatım onu diyor. Çünkü bir kovada ve bir yaydan bahsediyoruz. Kova, hava, yay, ateş ikisi birbirini ve özellikle Afra Mert'i tolere ediyor. Mert özgürlükçü. Afra da bir o kadar inanılmaz derecede karakteristik. Yani nasıl anlatayım? Çok düzgün bir kız ya Afra. Düz yolda yürüyen düzgün bir kız. Yaftayı yapıştırdılar. Hemen tak dediler yok efendim o çocukla birlikte yahu yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. O bir oyundu artık. Kimin oyunuydu? Hangi PR'dı? Kim yaptı bu reklamı? O reklamın içeriğinde hangi magazinciler vardı? Bakın sizi tenzih ediyorum. Yahut Ben o yoktum. reklamda kimler vardı? Ben Kızma bana yokum, bana sakın. gelme. Kızma bana. Bana yapma. Beni suçlama. Ya Süreyya kızma bana. Çünkü sen de o zaman dedin. İşte şöyleydi büyük aşklar var. İspanyalara gidildi bak işte kıyafetlerini giydi. Öyle bir şey yok. Süreyya Diker, sevgili İpek Hanım, size inanıyorum. Murat veriyorsunuz. İpek ayar veriyor. Bana ayar veriyor burada Süreyya Ya Hanım. vermiyorum Bilal abi. Hiç sana yapmam öyle bir şey. Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Ama maalesef Afra konusunda komiksiniz diyor. Sizi mi gösterecek Afra? Çok komiksiniz diyor. Niye komiyiz? Nihal Hanım. Neden? Lale Arzu Hanım da diyor ki Yalı Çapkını olduğu gibi gerçekte de Afra Mert'i adam edecek. Yalı Çapkını zamanında olduğu, Ben dizide inanmıyorum. olduğu gibi. Afra öyle bir kız değil. Yani bu Dizide bir olduğu gibi. bilmiyorum neydi çıkar. Hayatta ve evrende hiçbir şey kainatta gizli kalmaz. Hiçbir şey gizli kalmadı. Benim hayatımda hep öyle oldu. Hiçbir şey gizli kalmadı. İçten içe üzüldüğüm, çoğu zaman hakkımı yiyen, iftira atan insanlar bile oldu hayatımda. Günler geldi geçti aradılar. Hepsi önce dedi ki Allah'tan özür dileyin. Benden dilemeyin. Hakkım size helal. Aynı Safra ile Mert'le de ilgili oldu. Acaba bunların hakkını kim helal edecek? Ya da kim haram edecek? Ayıptır yapmayın böyle. Yapmayın. Evet, Gülseren Hanım Teşekkür da ederim diyor, efendim sağ olun. Gülseren Hanım da bana diyor ki en çok diyor Ece ile siz konuştunuz diyor. Gülseren Hanım, bana haksızlık yapmayın. Ben Bilal abi Afra'yı siz de çok söylediniz seviyorum. ama söylemediniz. Siz de dediniz ki hayır öyle değil. Ece yani niçin böyle söylesin? Yalan söylemez. Havaalanında gör. Dedim ki size bir video gösterin bana. Ben inanayım. Bir video Uçağa gösterin bindiler. inanayım ben. 4 saat yolculuk yaptılar yan yana koltuklarda. Evet. Yolculuk yaptılar. Giderken de gelirken de. İspanya'da da aynı Ben Ece'ye otelde yalan kaldılar. söylüyor da demiyorum aynı zamanda. O da bir gazeteci. Tabii ki mutlaka ki o da belki o anda o galeyanla görmüş olabilir. Belki o kızcağız da öyle anladı. Onu da bilemem. İnşallah Ece'yi Kıbrıs'ta göreceğim önümüzdeki haftalar. Gördüğüm zaman soracağım zaten yanına gidip. Sen Evet. gerçekten buna inandın mı Ececiğim diyeceğim. Sor bak, Onur diyor tatilden gelince bakalım İnan neler Tarçın söyleyecek. bile benden yana bak havladı. Tarçın da seni destekliyor. Tarçın sen de mi Benden yana Tarçın? yani Tarçın. Yani şimdi burada tabii ki Afra Saraçoğlu'nun bu konuda hiçbir şey söylememesi, bu konunun üzeri örtüldü gibi duruyor şu anda. Hiçbir görüntü de yok, birlikte hiçbir şey de yok. Bir daha o çocuğun hiçbir türlü de o P'nin bir yerde bir haberi, bir adı hiçbir yerde anılmıyor. Bu
Afra'nın P'den tamamen kopmuş olduğunun emaresi habercisi olabilir. Tepkilerden dolayı da uzak duruyorlar birbirlerine, öyle de olabilir. Göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Ama ben söyledim size baştan. Yahu ben bu Söylüyorum, yayında yanıldığım bir konu varsa söyledim. lütfen dostlar söyleyin. Bakın Çok şey yanıldığım bir konu. söyledim. Yayın yükseldi şu anda. Çünkü bu saatte insanlar işten çıktı. Hafta sonu belki işte Evet. feribotlarla bir yere gidiyorsunuz. Arabada seyahat ediyorsunuz. İzliyorsunuz. Hepinize buradan selam sevgiler gönderiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Lütfen eğer gerçekten bugüne kadar bu konuyla ilgili yahut başka bir konuyla ilgili gerçekten yanılgı insanız, hepimiz şaşar beşeriz, yanılırız ama bu konuda ben eğer aşksa bir enerji uzmanı olarak, bir astrolog olarak o işin enerjisini ararım ben. Eğer aşk Evet. yoksa zaten yoktur. 4-5 aydır neden bir şey yok? Niye yan yana değiller? Niye bir sevgilim bir kelimesini merak ettim ya. Bir aralar dediler ki ya dediler işte şöyle şöyle şöyle. Evet evlenecekler dedim ben. Evet doğru. Evet ben evlenecekler dedim zaten. O zaman da söyledim ama ben tabii bu çocukla değil. O ikisini çünkü birbirine çok yakıştırdım ama bu kadar olumsuz, bu kadar antiler, bu kadar kötü enerjiler var ki, bu kadar kötü insanlar var ki hep Var ayırmak var. istediğiniz için maalesef başarılı oldunuz. Çünkü enerji frekansı kuantumla beyinden geçer. Onu beyinden bile geçirmek onların ayrılığına zaten beraberliklerine gölge düşürmek demektir. Siz bunu başardınız. Kötü enerjilerinizle başardınız. Ben metafizikle uğraşıyorum yıllardır. Kötü enerjiyle bunları yaptınız, ayrıldılar. Ama ne oldu? Benim tek başımaki enerjim ne kadar yeterli olabilir ki buna? Evet, sen Afra ile Mert'e her zaman iyi enerji yolladın, yolluyorsun. Lidya Hep sana Mert evlensinler istedim, diyor. hep birlikte olsunlar istedim Bilal abicim. Yani hiçbir zaman yanlış bir şey emin olun ki düşünmedim. Ben de beyinsel kuantumla hakikaten çok inanıyorum kendime. Hissettiğim ve istediğim her şey olabiliyor. Çok enteresan. Çünkü yıllarımı verdim bu işe. Hakikaten yıllarımı verdim. Çok istedim. İnanıyorum, Bugün de bir şey biliyorum. istedim mesela Allah'tan. Ya dedim benim birisi günahımı aldı. O kişi beni aylar sonra aradı. Yayın sonrası anlatacağım size. Siz de tanıyorsunuz. Şoka girdim inanamadım. Şahıs diyor ki bana Türkiye'de tanınmış birisi bu. Tanınmış bir insan. Çok tanınmış. Diyor ki ne olursun beni bağışla hakkını helal et diyor. Dedim ki benden sana helal sen Allah'tan af dile dedim. Ne desem oluyor ne desem. İyiymişsin. Onun için Afra ile Mert'e bak bir iddiam yok evlenecekler diye. O dönemde evet öyle olmuş olabilir. Ama ne güzel işte yıktınız kötü düşüncelerinizle, kötü frekanslarınızla. Antilerin böyle işte şöyle böyle dediniz. Ne oldu? O frekans dalgalarıyla kız gitti. Belki olmayacak bir reklama imza attı. Olmayacak bir proje yaptı. Gitti o çocukla anıldı oralarda. Anlatabiliyor muyum? Lidya İpek Mersi diyor, Afram diyor ve Lale Hanım da Onları Rabbim çok güzel birbirine şeyler. yazdıysa kimse engel olamaz. Her şey Rab'dan gelir zaten. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim. Her şey Süreyya Allah'tan gelir. Önder de Süreyya Hanım da Bilal amin abicim siz amin bu diyor konuda Süreyya. bana sordunuz benim fikrime. Teşekkür Evet. ediyorum. Ama ben de sizin fikrinizi merak ediyorum. Benim fikrim Ha. beklemekten yana, bekleyeceğim, göreceğim. Yani bir dalgalanma oldu. Mayıs-Haziran aylarında bir dalgalanma oldu. Birdenbire Kopenhag'dan başlayan, İspanya'dan ve Bebek'te arabanın içinden görüntüyle sonlanan böyle bir dalgalanma yaşadık. Bu çok enteresan. Tamam Kurgulanmış bir olay dalgalanma ne gibi. oldu durdu. Farkında mısın? Hani ne Şimdi, oldu neden şimdi şimdi bir bakınca, haber yok? Bir resim yok, video şimdi yok. bakınca, şimdi bakınca kurgulanmış bir olay gibi geliyor bana. Ama neticeye varmak için e, bazı şeylerin yerine oturması lazım. Havada kalan şeyler var. Yani Poyraz'ın tek kelime sesini duymadık. Ses duymadık. Ses. Afra ile Sizce Mert'i sese gerek dizilerde var mıydı? olsun, yani sesten de çok şey anlaşılır. E, Bir yeni sıcak görüntüsün sadece arabanın direksiyonunda bir görüntü gördük. Yüzünü başka görmedik yandan. Yani bir sürü şey eksik. E, Poyraz'la ilgili olumsuz başka şeyler de olabilir.
Hatta Afra'yı kurtarmamız gereken durumlar da ortaya çıkabilir. Bak Poyraz'ı çok övdüler, çok methettiler ama bunun tam tersi de olabilir. Afra sıkıntıda da olabilir. Bunları hiç kimse düşünmüyor, konuşmuyor. Biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum ben. İşi yok, gücü yok. Acaba Afra Saraçoğlu Poyraz'a maddi olarak destek oldu da para verdi de geri alamadı mı? Öyle durumlarda oldu mu? Böyle duyumlar var mı? Bazı konuşmalar oluyor mu sağda solda? Çok fazla Bilmiyorum. konuşturma Sadece beni. restorana gitmişler. 65 dakika oldu. 65 dakika oldu. İddiaları daha sonra konuşuruz. Bunların hepsi Tamam, bir iddia. şey söyleyeceğim. Son bir şeyimi söyleyeyim Evet. de. Şimdi bunlar yemeğe gidiyorlarmış restorana. Sözüm ona, bu da iftira. Ben buna da inanmıyorum. Afra ödüyormuş hesapları. Bak şimdi bu da bir reklam. Bu da kötü bir reklam. İddia. Bunlar hep iddia. İddia Bunların bunlar. hepsi Ben iddia. inanmıyorum buna da. Poyraz'la ilgili konuştuğumuz her şey Ben iddia. şahsen böyle bir Bakalım, erkekle evlenmem. konuşuruz. Hesapları bana ödettirecek, kitapları bana ödettirecek. Bekar olsam evlenmem ben. Konuşuruz bunları. Yarın da Neyse, benimle beraber yayının olur sonuna musun? geldik. Önce ben sizle vedalaşayım. Hepinizi çok Yok, öpüyorum, bir seviyorum. soruma cevap Güzel ver. hafta sonları diliyorum. Soruma cevap ver. Yarın müsait misin? Yayına gelir misin? Yarın cumartesi bir denize gidecektim. Ama yarın sabahtan bir Evet. konuşalım, tamam mı? Saat 10-11 gibi. İptal edebilirim. Peki canım. Yarın konuşalım Kıramam sabah sizi. 10-11 gibi. %90 okey. Canımsın. Tamam. Peki canım benim. Hadi bay bay. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşça kalın. Sevgiler dostlar. Hoşça kal. Dostlar çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.